Bugün Minecraft'ta en iyi fizik modu ve crate eklentisi olan Crate Aeronautics'i incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki videodaki Zeppelin ve hava balonlarını bu videoda hem uçak hem de araba olarak kullanabileceğimiz bir araç yapacağız. Üstelik nasıl yapıldığını ve blokların işlevlerini de size adım adım anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Evet, öncelikle modun geri kalanını tanıtmadan önce hem havada kullanabileceğimiz bir araç yapacağım. O da tabii ki yürüyen uçak olacak. Öncelikle Belmont'u alalım. Tahtadan yapacağım. Çok detaylı bir craft yapmayacağım. Şu an çok detaylı bir şey olmayacak, bir uçak olmayacak diyebilirim. Öncelikle şunu şu şekilde koyalım. Daha sonra tekerleği koymak istiyorum. Öne büyük teker koyacağım. Bu küçük oldu. Bunun en büyük tekeri koyacağım. Nedeni şu, uçak havaya kalkarken belli bir yükseklikte olmasını istiyor uçağın. O yüksekliği sağlamak da pek kolay değil. O yüzden ben hiç bu şeye girmeden, o yüksekliği nasıl ayarlayacağız hesabına girmeden direkt bunu yapacağım. Göreceğiniz şeyi en basit nasıl yapabilirsem, bakmadım bu arada uçağın nasıl yapıldığına. O yüzden bu şekilde oluyor. Evet, böyle koymayacak. Şuradan glue alalım. Bunu alalım. Honey glue alalım. Sonra bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunu hemen koyalım. Ya da bunu böyle değil de ya da şöyle yapabiliriz hemen. Normalde temeli orası olacak. Sadece dengede durabilsin diye ilk başlattığımızda yapıyorum bunu. Yoksa deminki gibi dengede duramayıp düşüyor. Bunu havada sabitleyelim. Bunları kırabiliriz artık. Tamam. İlk bir kere assembler'a normal bir şekilde koyduğumuz zaman bir daha şey yapmamıza gerek kalmıyor. O yüzden böyle olmasını tercih ediyorum. Ama bu şöyle bir durum var ki eğer şöyle bırakırsanız bloklar düşüyor. Böyle craft yapacaksınız. Buna dikkat etmelisiniz. Şöyle koyalım bunları buraya. Bu arada köşelerden sayıyor. Şu şekilde koyarsanız mesela düşmezken şu şekilde koyarsanız da düşmez. Dur, şöyle koyarsanız da düşer. Bu şekilde çalışıyoruz. Şunun tam ortasında olmadığını biliyorum ama bu çok önemli değil. Çünkü arka tekerlekleri koyduktan sonra pek önemi kalmıyor. Üstünü de şu şekilde kapatabiliyoruz. Yine bununla bir sorun yok. Şöyle ki ben bundan bir tane yaptım. Aslında videoda onu gösterecektim ama o yok oldu. Çok hızlı bir şekilde yol alıp kat ederseniz bununla beraber elimde gördüğüm şeyle şöyle üzerindeyken şöyle kullanabiliyorsunuz ve sürekli sizi diyor. Böyle yaparsanız sizi direkt ya dünyanın altına atıyor ya da bunu yok etti işte, bende öyle bir durum oldu. Şunu uzatalım biraz. Evet. Bence şu anlık yeterli. Öncelikle ben burada Encased Chain Drive kullanacağım. Ya şunu şu şekilde koymamın sebebi simetrik durması bu arada. Herhangi bir başka bir sebep yok. Ya şöyle bir sebebi var. Onu da söyleyeyim. Dengede olursa, yani uçağın dengede ağırlık dağılımının eşit olması daha iyi her zaman tabii ki de. Şu şekilde kalsın. Buradan motor gelecek. Tekerleği döndürmek için. Şu blokları kırıyorum. Bu blokları kırdım çünkü tekerleğin dönmesini buradan sağlıyoruz. Onu da birazdan ayarlayacağım. Arkasını yapalım. Bizim mimaride hata var şu an. Onu fark ettim. Biz bunun ortasını buna göre ayarladık. Ama bunun tek bir ortası olması daha iyi aslında. Onu bağlayabiliriz sadece sanırım. Ama şuradan çirkin duracak. Neyse, kıralım. Normalde iki teker koymamız lazım da şu anda. Böyle yaptığımız için. Böyle yaptığımız için iki teker koyacağız maalesef. Niye böyle oldu? Şöyle koyalım. Şunları bir kıralım önce. Bunları da kıralım. Direkt yerini ayarlayalım. Bunlar böyle gelecek. Bunlar böyle geldi. Şuradan kıralım. Ve tekerleri koyalım. Şu iki kısmı da kırmamız lazım. Çünkü buralara blok koyamıyoruz. Buralara tekerlekleri döndürmemiz için gereken şeyler gelecek oraya. Şimdi Encased Chain Drive'larımızı köşeden şöyle koyabiliriz. Şu şekilde ortalarından bağlayacağım bunları. Gördüğünüz gibi tam burası boş. Buraya da brass gearbox koyacağız. Tekerleklerin aynı yönde dönmesi için önemli. Şuraya koyalım. Motor koyalım. Yönünü doğru ayarlamış mıyız diye kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu an farklı yönlere dönüyorlar. Onu da hemen şu şekilde ayarlayabiliriz. Evet, şu an ikisi de aynı yöne dönüyor. Tamam, bu bizim tekerleklerimizi kontrol ettiğimiz yer olacak. Şimdi arka tekerlekleri arka tekerlekleri güç vermemize gerek yok. Çünkü arka tekerlekler küçük tekerlekler olacak. Small tire diye hemen bunları buraya koyalım. Bu birazcık küçük oldu bu arada. Uçağı birazcık arkaya doğru büyütebiliriz. Orada işe yaramıyormuş vantlar. Şu kadar yeter. Çok dışarıda olmasın tekerleklerde. Böyle içeriye doğru koyabiliriz. Tamamdır. Bunları da bu şekilde bağlıyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili bir şey yapmayacağız. Sonra sail koymamız lazım ki kanat olarak.
Yaptığınız uçağın büyüklüğüne göre bunun da sayısını arttırmanız gerekebilir. Bu büyük bir uçak olduğu için bunu sayısını fazla koyacağız. Evet, koydum. Bu şekilde simetrik olarak koyabilirsiniz. Şu tekerleklerin arkasından bir tane daha yer yapacağım. Daha sonra ihtiyacımız olan bazı malzemeler var. Bu malzemelerde teker teker şunlar. Torsing spring lazım. Torsing spring, birazdan da görebileceğiniz gibi uçan yukarı doğru ya da aşağı kalkmasını ayarlamak için kullanacağımız bir şey. Eğim vermek için aslında, çünkü mechanical bearing ile yapıyoruz bunu. Eğer mechanical bearing'i dümdüz bir şekilde koyabilirsek tabii. Bu arada bütün mechanical bearing'leri şu en sondaki ayara almamız lazım. Bunu da ben 40 olmasını, 40 olunca rahat oluyor. Ya da 45. 45 derecede kalabilir bunlar. Şöyle örnek göstereyim. Önce şunu bir kırayım göstermek için size. Eğer bunu koymazsak sürekli bir şekilde böyle dönerken, eğer bununla beraber koyup bunu 45 dereceye getirirsek ve bu şekilde çalıştırırsak 45 dereceden sonra dönmüyor. Sonra bırakınca, yani motor gücü kesince yine aynı yere geri dönüyor. O yüzden bunlar aslında uçağın inmesi kalkması için hayati önem taşıyor diyebilirim. Şunlardan 5 tane şöyle koyalım. Yine ben bunları kafama göre ayarlıyorum bu arada. Belli bir şey yok. Siz de yine kendi yaptığınız şeye göre temel mantığı bu olarak ayarlayabilirsiniz. Ama bu mantığın dışına çıkarsanız uçmayacaktır. Çünkü modun açıklamasında, yani şu kısımlara bakarsanız göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kadar gösteriyor. Ayrıca şunla kontrol etmeyi gösteriyor sadece. Bununla kontrol etmek pek verimli değil. Ki o sadece uçağı sağa veya sola gitmesini sağlıyor. Yine bunun içinde kullanabilirsiniz de pek işe yarar diyemem onun. Directional gear shift koymamız lazım buraya. Bunu bir adet buraya doğru bir koyabilirsiniz. Buraya doğru koymanız lazım. Sonra bunu çalıştırdığınızda dönse de çalışmıyor. Nedenini göstereceğim. Şuradan lever alalım ki size görsel olarak göstereyim. Gear shift'i ayarlamamız lazım. Onu ayarlayalım. Bu İki gear shift'i de aynı olacak şekilde yaparsanız daha iyi olur. Evet, bunu toparladım. Şimdi burada 2 tane lever kullanıyoruz. Aslında burada lever kullanmayacağız da şimdilik size göstermek için. Eğer ben bu tarafı çalıştırırsam bunu ayarlamayı unutmuşum. Eğer bunu bu tarafa doğru çalıştırırsam aşağı, bu tarafa doğru çalıştırırsam yukarı doğru yönlendirmesini sağlıyor. Bunsuz oluyor diyemem. Şu an baktığım kadarıyla tek bu çalışıyor, bu mantık. En iyisi de bu. Bunu kullanabilirsiniz eğer uçak yapacaksınız. Evet, ikinci olarak da yine burada da gösterilen gibi sağa sola gitmek için kullanacağımız yer şurası ve bunu koymamız lazım. Bunu da yine mechanical bearing ile yapıyoruz. Şöyle şunu aşağı bakacak ya da yukarı bakacak şekilde de koyabilirsiniz. Bu pek fark etmiyor. Biz yukarı doğru baktıralım. Aynı şeyi buraya da koyabiliriz. Bunu da buraya koyalım. Şöyle olacak. Şu yüzlere bir tarafa da bakması lazım. Bu şekilde bakması lazım. Çünkü sinyal aldıkları yer burası. Buradan koyarsanız sinyal almazlar. Bu da 45 derece değil. Bu da 55 derece olsun. Üzerine mechanical bearing'i koyuyoruz. Şuradan sayıları alalım. Bunu da yine aynı şekilde böyle koymamız lazım. Bunlar dikey olacak çünkü uçaklar böyle çalışıyor. Şimdi pervane yapmamız lazım. Uçağın önünde çalışacak bir pervane lazım. Şimdi şu an yapacağım şeyi tavsiye etmiyorum. Birazdan göstereceğim, yapacağım şeyi de yaparak göstereceğim. Ama bunu yapmayı tavsiye etmiyorum yapmanızı. Daha verimli yolları olduğuna eminim ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bunu da belirteyim. Hani eğer bunun daha verimli bir yolunu biliyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Ben bunu redstone'la yapıyorum. Redstone'ları şu şekilde koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi sadece üstteki yanıyor. Eğer yine bir tane lever ile şurayı mesela çalıştırırsanız gördüğünüz gibi üsttekini yandı sönmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu neden yapıyorum? Şu üstteki olan kırmızının yanması lazım sürekli olarak. Sonra buraya clutch koyacağım çünkü. Sadece enerji olduğunda clutch, yani redstone sinyali olduğunda clutch iletmiyor. Redstone sinyali eğer bu şekilde giderse bunlar çalışmaya başlıyor. Bunu buraya koyalım, kapatalım. Buraya vertical, buraya bunu koymamız lazım. Yine bozulmuş olabilir tekerlerin yönleri. Çok hızlı dönüyor, anlayamıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafa dönüyor. O yüzden biz de üst tarafa yapacağız. Üst tarafa yapınca yine normal bir şekilde bu tarafa dönmeye başlayacaklar. Ben bu şekilde çalıştırıyorum bunu. Bu yine burada böyle çalışmaya devam edebilir. Bundan bir sorun yok. Yine aynı şekilde bu da çalışmaya denebilir. Bunu birazcık yavaş çalıştırmanız daha iyi aslında. Şunu şöyle koyalım. Uçağın önü şeklinde olsun. Bunu da böyle koyalım. Şimdi buraya mechanical bearing, ya şuraya mechanical bearing koyacağız. Daha sonra buraya bir tane blok. Şu an aslında şöyle indirebiliriz uçağı. Çünkü size şunu göstermek istiyorum. Pervanenin boyutuna şu şekilde ayarlarsak daha iyi. Yani bunların yere çarpmaması lazım dönerken. Bu kadar 3 blokluk mesafemiz varmış. Hepsini üçer bloktan şöyle koyabilirim. Şimdi bunu çalıştırdığımızda
durdurmayı unuttum. Şunu çalıştırmam için gear değil de şunu kullanacağım. Ben şunu şu şekilde kullanırsam. Şu an çalıştırdığımda. Şunu yavaşlatalım yine. Gördüğünüz gibi bu tarafa dönüyor. Şöyle koyarsak bu tarafa dönmeye devam edecek. Bu da buradan kırıldı. O yüzden dikkat edin. Benim yaptığım gibi yapacaksanız tek seferde yapmanız gerekiyor. Bloklar düşmesini istiyorsanız şunu şöyle koyalım. Mechanical bearing'i koyalım. Blok da koyalım. Bu normal modda kalacaktı. Evet. Şu an dönmüyor. Dönmesi lazım. Evet, şu an dönüyor. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü buna mechanical bearing koymayacaktık. Buraya mechanical bearing değil. Yine buradan propeller bearing, sak jiroskopik olanı koymayın. Normal bearing'i buraya koymamız lazım. Şu an evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu ana dikkat edin, havayı şu anda olduğu gibi bu tarafa doğru itmesi lazım. Burada öne doğru iterse geriye gitmiş olursunuz. Bunu da yine yüksek hızda çalıştırmamız lazım ki hız önemli. Evet, şu an genel itibariyle tamamladık sayılır. Biliyorsunuz redstone linkler var. Redstone link kullanacağız ama burada linked typewriter ve redstone link. Redstone link yine normal ama burada typewriter kullanacağız çünkü daha fazla bütün klavyeyi kullanmamızı sağlıyor diyebilirim. Şöyle farklı bloklar alalım. Hepsini ayarlamak için şu gösterdiğim kısımlara bunları koymanız lazım. Önce normal tekerlekleri koyalım, bir de gaz pedalını koymak istiyorum. Şuraya değil, yanlış koyduk. Dur, clutch'ı sildik. Şunun yerine koyalım. Bunu şöyle koyalım. Şu lever'ı silelim buradan. Buraya bunu koyacağız. W'ye koyalım. Şu an bu W olarak atandı. Bunu yine çalıştırmak için boş elde şuraya tıklamamız lazım. Aynı şekilde bunları da ayarlayacağız. Bunların hepsine farklı blok kullanmanız lazım bu arada. Şuraya şunu ne koymuştuk oraya? Şuraya şunu. Buraya da şunu koyalım. Sonra bunları çalıştıralım. Bazen bunların yönleri garip olabiliyor. O yüzden her yaptığınızda şöyle koyup test edebilirsiniz. Diyecektim, çalışmadı zaten. Çünkü buraya şey koymayı unutmuşuz. Bakalım şimdi çalışacak mı? Yine çalışmadı. Niye çalışmadı? Buraya bunu değil de buraya bunu koyarsak bir şeyi kırdım. Ne kırdım? Bunu kırmışım. Evet, kırdı gördüğünüz gibi. Çünkü bunu bu modda çalıştırmamız lazım. Bu kırılan yeri de geri tamir edelim. Gördüğünüz gibi şu an böyle arkamıza alıp baktığımızda bu tarafa basarsak bu tarafa. Ters mi koydum ben bunları? Yo, doğru. Şöyle oluyor. Bu tarafta ters çalışıyordu. Eğer zaten bunu yanlış yaptıysam şu anda söylerim. Video sonunda düzeltmiş oluruz oraya. Şu an bu şekilde çalışıyor. Güzel. Şimdi aynı şekilde buraları da yerleştirmemiz lazım. Buraya da yine farklı bloklar alalım. Buraya bunu, buraya da bunu koyalım. Şimdi bunları yine aktif ediyoruz. Yine bir kontrol edelim. Şurada dalgalanma oluyor gördüğünüz gibi. O hep çalışıyor. O sorun değil. Pek önemli bir şey değil o. Asıl böyle olmuyorsa sıkıntı diyebilirim. Çünkü o zaman rafında blok olursa kırar onları. Ama böyle olması da pek sorun yaratmıyor şu an. Bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi tekerleğin yönüne sıra geldi. Aslında şu şekilde de yapabiliriz. Tekerleklerle bunları aynı eş zamanlı çalıştırmamız da mümkün. Hangi blokları kullanmışız burada? Bunları kullanmışız. Bunları şu şekilde. Tekerleklerin yönleri birazcık kafa karıştırıcı. Terslemesine çalışıyor. İki tekerlek kullanacaksınız. O yüzden burası birazcık karmaşık olabilir. Ben de birkaç defa deneyebilirim bunu yapmak için. Şimdi bakalım çalışacak mı? Bunları çalıştırmayı unuttuk. Bunları aktif edelim. Çalışmadı. Neden çalışmadı? Normalde çalışıyor mu? O taraf çalışıyor, bu taraf çalışmıyor. Neden ama? Linked yapmadım o yüzden, ama frekanstan durması lazım. Yanlış şeyi koyuyormuşuz deminden beri, onu fark ettim. Şunlardan ayarlamışız burada. Bunları koymadığımız için çalışmamış demin. Şunları ile koyacağız. Bunların frekansını bu şekilde ayarlamamız lazım. Yoksa yine çalışmayacak. Bu kısımlar dediğim gibi bu yüzden karışık. Ama onları yanlış koyduysak yine çalışmayacak mesela. Ya da çalışıp ters olduğu için tersine çalışabilir. Hemen kontrol edelim. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Öbür tekerlekte çalışıyor mu diye bakalım yine. Bu da çalışıyor. Şunları da yine şu şekilde koyalım. Görüntü kirliliği olmasın. Zaten bu kendisi görüntü kirliliği ama her neyse. Şu an her şeyin çalışıyor olması lazım. O yüzden koltuğumuzu koyalım. Typewriter'ı buraya koyalım. Bunları envantere koyalım. Şimdi test etme zamanı geldi. Bunu da alalım. Evet, gördüğünüz gibi havaya bakıyoruz şu anda. Çalıştırdım ama durdurmamız lazım çünkü bir şeyi unuttuk. Şimdi uçağın bir şeyi daha var. Şunların ayrı ayrı hareket etmesi. Şimdi bunu yapmak
istemiyorsanız eğer, onun için de şöyle bir şey buldum. Buradan smart prop'ları var. Normalde bu şu şekilde kullanılıyor. Onu da göstereyim. Normal prop'ları mesela şu şekilde koyarsanız normal itmek için kullanıyor. Ama bu sadece havaya doğru bakan ve çalışan bir şey. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Eğer bunları bu şekilde koyarsak, sonra gearbox şöyle koyalım. Bu otomatik olarak dengelemeyi sağlıyor. Yani uçak ters düşmesin diye aslında kullanıyorum bunu. Evet, sen bir sabitleyelim seni. Bunları da yine bu motora bağladığım için çalışıyor. Bu tersine çalışıyor fark ettiyseniz. O yüzden test ettim. Ve bunu da bu şekilde koyarsak ve çalıştırırsak tamamdır. Şimdi test etmeye geçebiliriz. Sonunda bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi havalandık. Yine durduğumuzda şey yapıyor. Şu şekilde koyarsak tekerlekleri de şöyle test edelim. Çalışıyor ama hemen uçtuğu için çalıştıramıyoruz şu anda. Şöyle yaparsak da hemen havaya kalkıyor ve uçuyor. Yani basit olarak bak şu an şunu da göstereyim size. Şu anda gördüğünüz şu şeyler gördüğünüz gibi otomatik olarak yön değiştiriyor. Çünkü biz böyle duruyoruz. Normalde uçak böyle gidemez ya da böyle duramaz, düşer. Ya da şu şekilde dönerken uçak gördüğünüz gibi şu an uçak yan duruyor. Bu birazdan düzelecek kendi kendine. Yavaş yavaş düzeliyor gördüğünüz gibi. Bunun da sebebi o üste koyduklarım bizi otomatik olarak sürekli dengeliyor. Bunun normalde manuel olarak yapılması lazım. Bunlar otomatik yapılmasını sağlıyor. O yüzden daha iyi. Şöyle bir ters takla atarsak. Of. Şu an uçak hep o modun uçtuğu için tekerleklerin dönmesini şu an pek şey yaparak. Şu an şu şekilde tekerlekleri kullanıyoruz. Normal arabayı da aslında bunun içine göstermiş oldum. Ama arabayı da yine bu şekilde yapabilirsiniz. Temel olarak yağmur yağıyor ya. Yağmur yağıyor ya. Temel olarak bu şekilde hem uçak hem araba ayrı ayrı aslında yapabilirsiniz. Şu teker mantığı bu kadar aslında. Bunun dışında bir şey yok. Arabaya yine geri kalan mantıkla aynı çalışıyor. Üçüncü videoda da gemiyi göstereceğim. Ama bu videoda ek olarak size şu iki şeyi de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekebiliyoruz. Şuradan fizik şeyi almam lazım göstermek. Şuradan blok alalım. Şu slime bloğu aslında çok mükemmel bir şey. Hemen size nedenini göstereceğim. Bu iki ayrı şey burada böyle dururken bunları bir anda birleştirmek isterseniz direkt buradan out of range diyor. Çekebiliriz buraya. Bunu yakınlaştırmak için yaptım da uzaklaştırmam lazım şimdi de. Evet, yakındaki iki şeyi bu şekilde yaparsanız birleşiyorlar ve bunlar artık tek bir şey haline geliyor. Bunlar böyle kendine yapışmaya devam ediyor mu onu bakalım. Bağladığınız yeri kırsanız da yine aynı şekilde bağlanmış oluyorlarmış. Bunları bu şekilde bir özellik de var. Bir de şunu denemek istiyorum ben. Kendi bir deneyim olmasını istiyorum. Şunla mesela şunu alalım. Uçağa bağlayalım. Uçağın dengesini bozacak mı acaba? Onu merak ediyorum. Uçağın dengesini bozmuyormuş. Bozsa daha iyi olabilirdi. Buradan bir kalkalım. Hani kopartalım. Şunu şuraya. Şöyle atalım onu. Gitsin. Bir de bunları şeyin üstlerini kullanamıyoruz değil mi? Moblara. Onu da test edelim. Ben şu ikisini maalesef yapamıyormuşuz. O da çok güzel bir özellik olabilirdi mobları bu şekilde taşımak. Geri kalan şeyleri de yine üçüncü part ve en son partta göstereceğim. O da gemilerle alakalı suda çekeceğimiz bir video olacak. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Görüşmek üzere.